Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizi yine davulumuzun ışığıyla ve yeni bir mutfak sohbetleriyle yapıyorum. Aslında bunu çok sevdim. Böyle davulumuzun ışığıyla sohbet etmek, yapmak çok hoşuma gidiyor. Ve bugün biraz daha beni tanıyacağınız, aslında sizin buna sorular sorduğunuz ve benim cevapladığım, aslında sizi daha çok yanılıyor musunuz, yanılmıyor musunuz? Aslında nasıl size bir vibe veriyorum, nasıl bir böyle bir enerji veriyorum? Benim hakkımda anonim bir şekilde soru sormanızı istedim. Bunu sosyal medya hesaplarımdan hepsinden paylaştım ve hani anonim istemem nedeni de belki hani yazmaya çekinir veya yapmaya çekinir, o yüzden yazmak istemez diye bir anonim bir şekilde yapmak istedim bunu. Birçok soru geldi. Bazıları tatlıydı, bazıları gerçekten böyle eleştiriydi ama bir eleştiri değil. O yüzden hepsini yine iPad'imi aldım. Hepsini sizinle birlikte cevaplayacağım. Birine benziyorum size göre. Onu göreceğiz. İlk başlıyoruz o zaman. Şuraya gelecek soru. Bir kafeye gittiğinde yeni tatlar yerine sürekli yediğin, içtiğin şeyleri tercih ediyorsundur. Genel olarak ben yeni şeyler denemeyi çok severim. Yeni tatlar, özellikle tat konusunda, özellikle yemek konusunda yeni şeyler denemeyi çok severim. Kahve olsun, başka bir şey olsun. Bu arada gezme, tozma da öyle. Ben yeni yerleri gezmeyi, özellikle sevdiğim insanlarla gezmeyi çok severim. Ama bu biraz moduma göre değişiyor. Mesela o gün daha çok böyle, ya o günüm güzel geçsin. Hani şu an çıktım dışarıya, kahve içeyim, tatlı içeyim ama hani güzel geçsin istiyorsam tabii ki de sevdiğim ve hani önceden tatlarını bildiğim, yaptığım şeyleri tercih ediyorum. Bu moduma göre değişiyor birazcık. O yüzden aslında çok yanlış bir varsayım değil. Bence sen ailenden utanıyor olabilirsin. Ya bu çok deep bir question, böyle çok derin bir konu ama kesinlikle hayır. Kesinlikle ailemden utanmıyorum. Bunu bazı insanlara tabii ki tenzih ederek söylüyorum. Maalesef ki insanlar ailesini seçemiyor ve maalesef ki o aileye doğuyorsun birazcık. Tabii ki de çok kötü durumlarda ve şeylerde olan insanlar var, okey. Ama kesinlikle bu benim için özellikle kendi kişisel cevabım olarak kesinlikle bence hayatını %100 bilen bir arkadaşın veya ailenden biri yok. Her zaman bir şeyleri eksik anlatıyor olabilirsin. Aslında bu da yanlış. Yani çok yakın arkadaşlarım var. Kesinlikle her şeyimi bilen ve her şeyimi anlattığım arkadaşlarım var. Böyle şeyler de olmalı bu arada. Herkesin başka birine anlatmak istemediği veya kendisine sakladığı şeyleri de olması gerekiyor bence. Ama bu %92 oranında yanlış bir varsayım benim hakkımda. Geçiyoruz. Sen popüler kültürün ilişkideki terimlerinin vücut bulmuş hali, love bombing yaparsın, ghosting yaparsın falan. Kesinlikle en nefret ettiğim konulardan bir tanesi. Love bombing, ghosting, bu gaslighting terimleri falan. Kesinlikle hayır. Kesinlikle. Şöyle, bugün bir tweet paylaştım hatta. Aşka aşık olan biriyim diye. Kesinlikle bir insana, özellikle bir şey, yani konuşmak için konuştuğum bir insan olmaz hayatımda kesinlikle. Ama eğer birisiyle gerçekten onu tanımak istiyorsam, gerçekten onun her şeyini merak ediyorsam kesinlikle bunu ona ilgi göstereyim, yaparım ve bu love bombing konusunda da olmaz. Ve hani ghosting konusuna gelirsek, eğer böyle enerjimizin uyuşmadığı veya başka bir şey olduğunda, anlaşamadığımız bir konu olduğunda kesinlikle bunu güzelce açıklarım bu arada. Asla ghosting. Bazı ghosting yapılması gereken konular olabiliyor. Ama yani daha önce ghosting yapmadım ya. Yaptığım şeyler gözümün önünden geçiyor böyle de yapmadım ghosting. Ghosting yapmadım. Hayır, yapmadım. Geçiyoruz. Bence sen çok ayran gönüllü birisin, hemen herkese gönlünü kaptıracak gibi. Özellikle hayatımda biri varsa veya birisiyle flört ediyorsam gerçekten tüm odağımı ona veriyorum. O yüzden böyle şu da çok iyi, şu da çok iyi, şu da çok iyi deyip böyle gerçekten günde yani WhatsApp mesajlarımda 10 kişiyle ayrı ayrı yazıştığım olmaz. Bu varsayım da yanlış benim. Yani çok ayran gönüllü biri değilim. Bu yorumu çok duydum bu arada. Sen çok flörtözsün, çok ayran gönüllü birisin, öyle görünüyorsun falan diye. Bence bu sosyal medyada verdiğim imaj böyle olabilir. Asla bunu yadırgamıyorum ama bu kesinlikle yanlış bir varsayım benim hakkımda. O yüzden katılmıyorum. Yanlış. Çok fazla bir varsayım olarak değil de birazcık daha eleştiri ve benim nasıl olduğumu merak eden bir soru olmuş.
Bu aralar çok içine kapandığını hissediyorum. Önceki videolarına göre kaygı durumlarım biraz daha artmış gibi. Umarım bu öngörüden kurtulursun. Eskilerde video atmıyorsun. Başladığın gibi aktif olmalısın. Okey, sonrasını okuyamadım ama şöyle, zaten bununla ilgili bir video yapmıştım. Hani gerçekten rahatsız olduğum bu konuda ve kaygılarımın, düşüncelerimin çok olduğu bir video ve şu anda hani gerçekten o durumdayım. Böyle artık onu hissediyorum. Bu kaygılı olma durumunu, gerçekten kaygılarım başladı. Çünkü aklımda çok fazla şey var. Yani şöyle, bu bir düşünce olarak değil. Yapmak istediğim, hayallerim, hani yapmak istediğim şey, yaptığım birçok şey var aklımda ve hiçbir şey olmamasına rağmen, kötü giden bir şey olmamasına rağmen insan şey kafasına giriyor. Ya kötü olursa, ya biterse, hani ya şey yaparsa. Bu da biraz insan şeye teşvik ediyor. CDEFG planını, anladınız mı? Öncesinde de çok fazla bir işi yaparken böyle yapşadanak yapar derler ya, böyle yapmak için yapan biriydim aslında. Bu daha çok okul konusunda böyleydi. Ödevler konusunda, şeyler konusunda böyleydi. Ama artık yani öyle biri değilim, bunu birazcık aştım ama böyle olmayınca da birazcık kaygı durumu başlıyor. Hani aslında mükemmelliyetçilik mi? Birazcık ona evrilmiş gibiyim. Isıtmıyorum daha çok ama evet, hani son zamanlarda artan ve yani son zamanlarda değil, belli bir süredir olan kaygılarım var maalesef, ama yani üstesinden geliyor gibiyim. Birazcık hani arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, her şeyi böyle yolunda getirmeye ve hani araştırıp yapmaya başlıyorum ama bu bir süreç, bu süreçte bitecek. O yüzden sadece planlarım olduğu, hayallerimin olduğu için seviniyorum. Bunları yapmak için enerjim olduğu için de seviniyorum. Sadece bunları yavaş yavaş yapıyorum. Bu kadar. YouTube videonu izlemeye çalışıyorum ama muvaffak olamıyorum. Biraz sıkıcı konular seçiyorsun. Biliyorum, hem entelektüel hem de ilgi çekici konular bulmak zor ama yine de konuları daha eğlenceli, güncel seçmende yarar var. Devamı var. Geçiyoruz. Konuşurken çok duraksıyorsun. Bu da dinleyicilerin dikkatini dağılmasına neden oluyor. Akıcı, sade, anlaşılır konuşmaya özen göstermesi, mümkünse diksiyon dersi almalısın. Bu arada kesinlikle yermek değil amacım, destek olmak istiyorum. Seni hiç görmedim ama çok kaliteli, müthiş bir insan olduğun belli. Yakın olsaydık seninle sohbet etmeyi, film izlemeyi falan çok isterdim. Benim için sosyal medyanın en güzel insanısın, uzaktan seviyorum seni. Çok tatlısın, çok teşekkür ederim bu arada. Bu soruyu yazdığın için de aynı zamanda çok teşekkür ederim. Şöyle, YouTube hesabımı birazcık günlük gibi kullanıyorum bu aralar. Aslında çoğu zaman öyleydi. Sadece böyle sevdiğim şeyleri, bir film izliyorum, o film beni çok etkilediyse geliyorum, size anlatmak istiyorum burada ve onu yorumlamaya çalışıyorum. Kesinlikle ilgi çekici, herkes için ilgi çekici olmayabilir. Kesinlikle buna katılıyorum. Ama ilgi çekiciden kastımız ne? Yani insanlar şu an ne izliyor? İnsanlar mesela bir YouTuber takip ediyorsam, o YouTuber bir vlog çekiyorsa insanlar onun hayatını veya benim gibi böyle konuşan, daha çok şey konuşan bir insanı takip ediyorsan daha çok hani ne bileyim çalışırken veya dinlenirken dinleyebileceğin birisi, hani konudan ziyade veya konuda ilgini çekiyor olabilir. Kesinlikle haklısın ama hani YouTube'da biraz öyle. İnsanlar ilgi çekti, yani kendisine ilgisini çekti ve kendisi izlemek istediği konuları izliyor. O yüzden herkese hitap edecek bir konu maalesef ki hani seçemiyorsun çoğu zaman. Bunda haklısın bu arada. Diksiyon ve konuşma konusuna da gelirsek şöyle, haklısın. Çünkü son zamanlarda kitap okuma alışkanlığımı kaybettim ve bunu birazcık daha yerine koymaya çalışıyorum. Hem kaygılı olma durumu hem de kitap okuyamama durumu, birazcık bunu hani siz de görmüşsünüzdür. Çok hani kelimesini kullanıyorum, bir de şey kelimesini kullanıyorum. Bunları böyle artık kendimi kesmek istiyorum bunları kullanırken falan. Hani kullanmamak istiyorum mesela ama birazcık kullanıyorum. Bu da kaygılı olma durumu ve birazcık kitap okuma alışkanlığını kaybetmekten geliyor ama çok fazla duydum diksiyon ve konuşmamın güzel olduğunu söyleyen insanları ama okey. Teşekkür ederim gerçekten tekrar sorun için. Geçiyoruz, buna dikkat edeceğim bu arada. Bitmiş bu arada, bu kadar almışım. Böyleydi, çok tatlıydı. Her konu, her soru çok tatlıydı. Kendim aslında birazcık daha kafanızda beni belirtmişsinizdir diye tahmin ediyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir ve böyle sohbet videolarından birazcık daha keyif alıyorsunuzdur. Dediğim gibi vlog çekmeye birazcık alışabilsem vlog çekeceğim. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.